Merhaba arkadaşlar, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün evde herkesin rahatlıkla hazırlayabileceği bir besin tarifi paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Bu besinle orkideleriniz bol bol çiçek açacak ve sağlıklı yeni kökler oluşturacak, yeni tomurcuklar, çiçek dalları oluşturacak. Bu tarifi herkes evde rahatlıkla yapabilir. Orkideleriniz bu şekilde çiçekliyken orkidelerinize ayda bir kez besinle desteklemeniz gerekiyor. Ama orkideleriniz henüz çiçekli değilse veya henüz bu şekilde yeni çiçek dalları oluşuyor, yeni tomurcuklanıyorsa 15 günde bir kez besinle desteklemeniz gerekiyor. Özellikle ilkbahar aylarında besin desteği yapmanız çok önemli arkadaşlar. Şu anda Nisan ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Nisan-Mayıs aylarında, bu aylarda özellikle orkidelerinizi besinle desteklerseniz yaz aylarında bol bol çiçek açar, yeni sağlıklı kökler verir. Çünkü orkideler yaz aylarında havalar çok sıcak olduğu için çiçek açması biraz durur, biraz kendini uyku moduna alır. Ama bu aylarda besinle desteklerseniz yaz aylarında bol bol çiçek açar. Evde hazırlayacağınız birçok bitki besini tarifi paylaşmıştım daha önce sizlerle arkadaşlar. Bugün de özellikle evde herkesin rahatlıkla hazırlayabileceği pirinç suyu tarifini paylaşacağım. Pirinç suyu orkideler için gerçekten çok etkili arkadaşlar. İçerisinde birçok vitamin ve minerali barındırıyor ve herkesin evinde kolaylıkla ulaşabileceği bir madde olduğu için rahatlıkla bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Sadece orkideleriniz değil, diğer çiçeklerinizde de pirinç suyunu kullanarak bol bol çiçek açmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Pirinç suyunu nasıl hazırlayacaksınız? Hemen ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Herkes bunu rahatlıkla hazırlayabilir. Yemek yapacağınızda pirinci yıkadığınızda suyunu dökmüyorsunuz, çiçeklerinizde değerlendiriyorsunuz. Başka işlem yapmanıza gerek yok kesinlikle. Bazı kişiler bunu normalde ezdikten sonra toz haline getirip bu şekilde çiçeklere veriyor. Ama aslında bence çok gereksiz bir işlem. Çünkü zaten suyuna geçiyor arkadaşlar. Yapacağınız işlem sonucunda, yıkama sonucunda suyuna pirincin içeriğindeki besin geçtiği için pirincin sadece suyunu da bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Sadece şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. İçerisine tuz koymadan kullanacaksınız. Ben mesela böyle bir kavanozun içerisine koyuyorum. Bunun içerisinde karıştırıyorum. Pirinci içerisine koyduktan sonra şöyle biraz karıştırıyorum, yıkıyorum. Daha sonra hemen bunu bitkilerimde kullanıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hiç pirinci ezip toz haline getirip vermenize gerek yok. Hem böyle israf etmenize de gerek yok. Zaten suyuna da besin geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde hazırlamış olduğunuz, yıkamış olduğunuz pirinç suyunu bitkilerinizde böyle kullanabilirsiniz. Çok fazla içerisinde bekletmeniz de gerekmiyor. 5-10 dakika kadar isterseniz bekletip hemen kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken içerisine tuz koymamak. Normal yemek yaptığınızda pirincin içerisine ya da pilav yapmak istediğinizde tuz koyup da bekletiyoruz. Sadece tuz koyup bekletmeyin arkadaşlar. Tuz koyarsanız orkidelerinize ve diğer çiçeklerinize zarar verir. Normal gördüğünüz gibi zaten bu şekilde içerisine koyduktan sonra bir 5 dakika kadar bekletip hemen bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Gerçekten bitkilerin bol bol çiçek açmasını sağlıyor ve dediğim gibi özellikle İlkbahar ve sonbahar aylarında kesinlikle yapmayı ihmal etmeyin. Bakın hemen yeni yapraklar oluşturmaya başlıyor. Yeni çiçek dalları oluşturmaya başlıyor. Ben orkidelerimde bu şekilde evde hazırladığım bitki besinlerini kullanıyorum. Hazır bitki besini kullanmıyorum. Evde hazırlayacağınız besinlerin içeriğini de zaten kontrol ederseniz hazır bitki besinleriyle çok fazla fark yok arkadaşlar. Bu şekilde evde hazırlayacağınız besinlerle de orkidelerinizin bol bol çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Önceki videolarımda görebilirsiniz. Bakın şu aylar oldu. Hala orkidelerim gördüğünüz gibi çok güzel çiçekli. Çiçekli olmayanlar, çiçeği dökülenler de hemen yeni çiçek dalları, yeni tomurcuklar oluşturuyor. Bakın hepsi de şu an çiçekli bir vaziyetteler. Bunlar hepsi sadece bitki besiniyle desteklediğim için oluyor arkadaşlar. Siz de evde besinle desteklerseniz kesinlikle bol bol çiçek açar. Hazır bitki besini de illa kullanmanız gerekmiyor. Ben daha önceden hazır bitki besini de kullandım ama hazır bitki besinleri gerçekten orkidelere bazen zarar da verebiliyor. Belki ben bilinçsiz kullandım, tam olarak bilemiyorum ama benim maalesef hazır bitki besini kullandığımda orkidelerimin birçoğunda kök çürümesi meydana geldi. Birçok hastalık meydana geldi. O yüzden ben hazır bitki besini yerine evde bu şekilde doğal besinlerle destekliyorum. Siz de evde hazırlayacağınız besinlerle orkidelerinizi destekleyerek sağlıklı çiçekler açmasını, yeni kökler oluşturmasını sağlayabilirsiniz.
Bu besini çok fazla da vermiyoruz arkadaşlar. Her bir çiçeğe 2-3 kaşık kadar vermeniz yeterli olur. Ben genellikle kullanmış olduğum besin desteklerini 15 güne arayla ya da bir ay arayla, mesela 15 günde bir besin veriyorsam 15 günde bir farklı besinleri veriyorum. Mesela muz kabuğu suyu verdiysem 15 gün sonra pirinç suyu veriyorum ve 15 gün sonra soğan kabuğu suyu veriyorum. İşte sarımsak suyu verebilirsiniz. Isırgan otu suyu verebilirsiniz. Birçok bitki besini tarifi kanalımda paylaşmıştım arkadaşlar. Onları değerlendirerek siz de orkidelerinizi besinle destekleyebilirsiniz. Ama özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında besinle desteklemek önemli. Yaz aylarında çiçekli kalmasını istiyorsanız kesinlikle ilkbahar aylarında besinle desteklemenizi tavsiye ederim. Besinleri de dediğim gibi daha çiçekleriniz bu şekilde tomurcuk halindeyse 15 günde bir kez, normal bu şekilde çiçekliyken de ayda bir kez verebilirsiniz. Siz de bu şekilde pirinç suyu hazırlayarak evde, orkidelerinizde ve diğer tüm çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Pirinç herkesin evinde kullandığı bir besin olduğu için rahatlıkla temin edebilirsiniz. Pilav yapmadan önce bu şekilde pirinçleri yıkayıp kullanabilirsiniz. Çorba yapmadan önce bu şekilde yine pirinçleri yıkıyoruz. Sadece suyunu atmayıp bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Bitkilerinizdeki farkı zaten kullandıktan sonra siz de göreceksiniz arkadaşlar. Kesinlikle kullanmayı ihmal etmeyin. En azından deneyin. Farkı gördükten sonra eminim hepiniz de vazgeçmeyecek, kullanmaya devam edeceksiniz. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Beril'in Hünerleri YouTube kanalında çiçek ve bahçe bakımı konusunda sık sık videolar paylaşıp elimden geldiği kadar sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sorularınız da varsa yorumlarda bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.